Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. İyiyim Emre Hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Vallahi çok iyiyim ben de. Öncelikle tanıştığıma çok memnun oldum. Bizim için böyle hani şey gibidir ya, bayrak gibidir böyle şeyler. Bizim bayrağı nereden dalgalandırıyorsanız bizim için yer orasıdır ve her zaman peşine düşeriz. Ant, inanılmaz güzel şeyler yapıyorsun. Çok güzel klipler, çok güzel müzikler. Estonya'dasın ama bu hikayeyi biraz senin anlatmanı istiyorum. Nasıl başladı bu yolculuğun? Hani benim klasik sorularım var ama Estonya'da havalar nasıl diye başlayayım mı? Bayağı soğuk. Maalesef bayağı soğuk. Ama ben bununla yaşamayı öğrendim yani. Bunu bilerek de geldim buraya. Kaç sene oldu oradasın? 7 sene. 7 senedir buradayım. İstanbul'da, Üsküdar'da doğdum, büyüdüm. Sonrasında buraya geldim. İzmir'de okudum. Eşimle orada tanıştım. Ne güzel. Eşimin vasıtasıyla değil, eşimle Türkiye'de yaşadıktan sonra, çocuğumuz olacağı haberini aldıktan sonra buraya gelme kararı aldık. 29 yaşındayım. Genç yaşta baba oldum. Genç yaşta ülke değiştirdim. Güzel. Estonya'ya alıştın mı peki? Alıştım diyebilirim yani. Dil öğrendikten sonra özellikle ki şarkı söylemenin bunda çok büyük avantajı oldu. Öyle mi? Benim alışma katsayımı çok hızlandırdı. Şarkı çok daha hızlı nasıl kabul ettirebildim. Nasıl bir etkisi oldu şarkı söylemenin, yani dil öğrenmede? Yani siz tabii benden daha da tecrübelisiniz. Elina Nachayeva ile bile röportajınız var biz. Doğru. Ya dil olarak aslında Ural Altay dil ailesi grubunda Estonca, Fince, Macarca bunlar aynı şeyde. Ya çok detaya inip insanları sıkmak istemiyorum ama bir İngilizce veya Almanca öğrenmekten daha kolay oldu benim için. Aslında çok benzerlikleri var. Ki eşim de Eston olmasına rağmen Türkçe konuşuyor. Benim Estoncamdan çok daha iyi bir Türkçesi var onun da. Çok iyi. Vakit ayırabildiğinizde ya da expose olduğunuzda gayet öğrenilebilecek bir dil. Ant, peki sen yani Türkiye'de yaşarken ben Eurovision'a katılmak istiyorum, bunu bugün işte yapamasam yarın öbür gün Estonya'da yaparım gibi böyle bir fikrin aklında var mıydı? Yani hani Türkiye'de müzisyen miydin? Ne yapıyordun burada? Hani müzik geçmişin nedir? Yani Türkiye küçüklüğümden beri şarkı söylerken buluyordum kendimi. Bununla alakalı annem de çok iyi şarkı söylerdi. Annemin etkisinde kalarak aslında o bir ev hanımıydı. Ama hep okumam gerektiğini, hep derslerime odaklanmam gerektiğini ve konservatuvara gitmenin okumak olmadı maalesef. Bir aile baskısıyla büyüdüm. Anladım. Sert tatlı bir aile baskısıyla büyüdüm. Hep içimdeydi. Kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Görürsünüz benim de gitarlarım var sizin gibi. Görüyorum. Çok seviyorum gitar çalmayı. Klavye çalmayı seviyorum. Yani MIDI şeklinde devam ediyor günümüzde, biliyorsunuz. Hep bu vardı içimde. Hep bastırmıştım. Üniversitede de işletme okudum. Ama hep eşimle de tanıştıktan sonra o hep görüyordu, şarkı söylüyorsun, ediyorsun. Bununla niye hiçbir şey yapmıyorsun? Küçük girişimlerim oldu. O Ses Türkiye'ye göndermiştim. Türkiye'de yaşarken birçok farklı sezonuna. Evet. Hiç ön elemeyi geçememiştim. Yani otel şeyden sonra bir kere aranmıştı ama Türkiye'de piramit çok büyük olduğu için biliyorsunuz. Artık tanıdık mı gerekiyor? Şimdi kimseyi de zan altında da bırakmak istemiyorum ama. Tarzla alakalı olabilir mi? Bilmiyorum. Genelde söylediğin tarz Türkçe, İngilizce, böyle hani pop rock. Ben aslında hem pop rock, R&B, ben bayağı geniş skalalı bir şarkıcı olduğumu, genç yaştan itibaren eğitimsizken de böyle olduğumu düşünüyorum. Yani ben name yapmayı çok severdim. Bunları da gösterdim ama verilmedi anladığım kadarıyla. Ama her şeyin bir zamanı vardı. Ben yani daha çok öğrenmeye itti bu beni ileride. Sonra buraya taşındıktan sonra korona zamanında maalesef babam vefat etti. Onlar Türkiye'de. Başın sağ olsun. Korona vasıtasıyla değil ama kalp rahatsızlığı geçirdi. Yani onun mezarına gittikten sonra 52 yaşındaydı o zaman. Ve başka insanların mezar taşlarını da görünce yani kendime çalıştım, ev aldım, araba aldım, istediğim gibi bir aile kurdum ama kalbim çok boş benim yani. Ben bu hayatta ne yapacağım diye bir sorguya itti beni. Vay. Ya dedim yani sen küçük yaştan hep sürekli, çünkü siz hiç yapmıyorken bunu farklı bir mentaliteyle büyümüşken çok şey geliyor insana. Bu bir hayal, bu olacak bir şey değil, bunu böyle yapamayız, edemeyiz. Ya babam vefat edince bu iyi bir şey değil tabii ama onun ayrılmasıyla aramızdan bende bu düşünce de yavaş yavaş kalkmaya başladı. Çünkü oydu bende bunu inşa eden. Öyle olmaz, aç kalırsın, öyle olur, böyle olur. Bitmez. Maalesef. Çünkü kendi tecrübesiyle, şimdi ben de çocuk sahibi olduktan sonra Tabii. daha iyi anlayabiliyorum. Kendi tecrübesiyle yön vermeye çalıştı kendince. Belki de iyi bir dille olmasa da.
Ama sonuçta ben bunu aradım buldum. Burada sizden iyi olmasın, çok iyi şan dersleri veren, CVT adlı bir teknikle ders veren WAF adlı bir okul var. Ben de buradaki Tallinn'deki hayatımdan sürekli evden çalışıyoruz, işte korona geldi. Şehir değiştirelim, bir değişiklik olsun. Başka buranın İzmir'i gibi olan yazlık bölge olan bir şehre gittik. 2 seneliğine burayı kiraladık, evimizi oraya gittik. Orada da tam şehre araba dolusu eşyayla sürerken işte WAF Parno'da açıldı, işte başvurularınızı bekliyoruz tarzında bir şey görmüştüm. Tabii benim anlatmam gerekiyor buna. Küçük çaplı çabalarım oldu, işte kafelerde söyledim ettim ama bunun üstüne herhangi bir eğitim almadım. Çok vaktim var, sürekli evden çalışıyorum, bir şey yapamıyorum. Yeni küçük de bir şehirdeyim şimdi. Ne yapmalıyım ya? Tabii Estonya genel olarak küçük ama daha da küçük bir yerdeyim. Başvuru yapayım dedim. Labyrinth'in Jealous adlı bir şarkısı vardır, belki bilirsiniz. Onu söyledim audition olarak. Video çektim, gönderdim. Beni direkt bir televizyon programından aradılar. Ben bu audition'ı gönderdim. Ben daha şeye başlayamadım bile, şan dersine. Sesini tanıyabiliyorum adlı bir 7 random kişinin şarkı söylediği. Bunlardan işte birinin aslında, ikisinin de aslında gerçekten şarkı söyledi. Diğerlerinin işte playback falan birçok bölümden geçiyorsunuz. O yarışmada da Billie Eilish'in ve Khalid'in Isn't It Lovely diye şarkısı var. Lovely şarkısı pardon, title'ı. Onu söyledim, o bayağı sükse yarattı. Bu çocuk kimmiş işte, Türk falan. Onların provalarında buranın Emre Yücelen / Sezen Aksu karışımı bir şan hocası var, Mayken adlı kadın. Onunla tanışmış buldum çünkü o koçluklarını o yarışmanın o yapıyordu. Aynı zamanda o gittiğim okulun da müdüresiydi aynı zamanda ama hiç tanışmamıştım. Vay. Sen neredesin ya yani? Kaç senedir, 4 senedir, 3 senedir burada yaşıyorsun. Niye senden haberimiz yok? Bir de sen 4 sene orada yaşadın yani, bekledin bir de. Evet, ilk 3 sene aynen. Hiçbir şey yapmadım bu konuda hala. Okey. Kesmeyeyim, devam et. yok kesebilirsin. Benim için çok büyük bir onur sizle birlikte olmak bugün. Büyükse. Benim için de hatta. Teşekkür ederim. Sonrasında koreografi kısmına geçtik. Koreografi ile ilgilenen beyefendi de bir kere söylediğim şarkı, işte sahnede nasıl durmam gerektiğini falan anlattı bana. Çünkü televizyon programı. Yine şarkıyı yarıda kesti. Canlı söylüyorum bu arada. Çünkü canlı söylemem gerekiyor orada. Sesim açıklandığı an. Durdurdu. Hemen dedi bir prodüktör buluyoruz. Yani yarışmayı bıraktı adam. Yani yaptığı programı bıraktı. Hemen biri buluyoruz sana. Esti Lau'la seni hazırlamamız lazım. Çünkü Estonya'da yeni ünlü olan birinin, eğer bu Pop Idol yarışması da yoksa gösterebileceği tek yer Esti Lau. Çünkü National Selection'a gidiyor yani. Ülkeler kendi şarkısını bir yarışmayla seçtiği için. Hemen bir prodüktör bulalım, hemen bir şarkı, hemen bir balat sana, hemen paketleyelim seni Ben yani daha 2 gün önce böyle bir hiçbir şeyim yok. Sen neredesin, işte neden olmadığı, tipine bak, şeye bak, boyuna bak, posuna bak. Ya ben böyle şeyleri kendim söylemek sevmem ama bana söylenen olduğu için söylemek istiyorum. Ve sonrasında çok hızlı şekilde, sonra bu yarışmadan sonra bunu yapmadık onun dediğini. Ama Pop Idol, buradaki adıyla bizim ülkemizde de Popstar yarışmasıydı. Burada her 3-4 senede bir oluyor. Nüfus küçük olduğu için sürekli yapılmıyor. Ona katıldım, ona audition gösterdim. Aralarındaki en yaşlıydım, 27 yaşındaydım katıldığımda. Ve tek yabancı vatandaştım. Yani dili çatpat da olsa o zaman konuşuyor olmam çok 2 sene, ya 1,5 sene oldu kazanalı. Kazandım sonunda yarışmayı. Yani çünkü ama o yarışma içerisinde kendimi de çok buldum. İnanılmaz. Power ballad tarzı şarkıların. İşte kendim küçükken hep çok Stevie Wonder çok dinlerdim. İşte Avustralya'da Guy Sebastian, sürekli bir vokalle, tekniğe karşı bir açlığım vardı. Bu okula gitmem de oradaki bu yarışmayla birlikte sürekli verilen koçlukların sayesinde, ya sizin kadar iyi kesinlikle olamam ama artık ben de her şarkı söyleyen insana baktığım zaman ne kullanıyor'ya bakarak izliyorum. Çok hızlı bir, kompakt bir zamanda çok fazla üstüme düşünüldü. Burada benim kendi Emre Yücel'e, Mayken'e çok teşekkür ediyorum. Müthiş. O bizi anlamıyor çünkü önce konuştuğumuz için ama beni elleriyle aldı, buraya getirdi. Şimdi izliyor. Olağanüstü. Ant, yani bu ilk katıldığın yarışmadan son Pop Idol'a kadar demek ki arada bir süre var ve sen o sırada okula da devam ettin. Yani bu müzik... Okula devam ettim, evet. Sonra hatta buradaki İsveç cruise'larına ben işimden çıktım. Bayağı iyi de bir maaş ödeyen işim vardı. Ben full fokus buna odaklandım. Bir çocuğum da varken yaptım bunu. Yani bu eşim olmasa bunu kesinlikle beceremezdim. O bana o cesareti verdi.
Çünkü hep diyordu bana yap bununla alakalı bir şey, yap bunu. Ben ya hayatım bunlar hayal, bunlardan şey olmaz falan ya. İnanılmaz ya. Sonrasında cruise gemilerinde çok kısa bir süre, 3 ay bir süre çalıştım. Çünkü orada 20 dakikalık bir süreniz var. Eğlence ekibindesiniz. Farklı şarkıları 20 dakika fono üzerinden, instrumental üzerinden söylemeniz lazım. Bütün geminin cruise'u eğlendirmeniz lazım. Bu benim için çok büyük faydalı oldu. Sahne deneyimini çok hızlı bir şekilde. Çünkü kostüm değiştirmem lazım. Müzikal gibi düşünebilirsiniz. Doğru. Öyle bir deneyimim oldu bu arada da. Doğru. Ama okula da devam ettim. Sonra okulun içindeki yarışmayı da kazandım. Sonra Popstar'ın olacağı açıklandı. Ki beklenmiyordu da olması yarışmanın. Çünkü daha 2021'de olmuştu. İnanılmaz Ant ya. Yani anketimi gönderdim, başvurumu. Pıt çıktık. Zorlu da oldu aslında. Yani pıt diyorum ama. Süre. Çünkü ilk başta rezonans edilmedi. Bu Türk çocuk ne kimdi bu? Ne alaka? Biraz küçük micro racism de yaşadım işte. Onu diyecektim. Sonu süperstarı neden Türk olmalı? Türkiye'ye de gidip niye olmamış? Yani bu sorular aslında benim de var. Ben de yazdım. Aynen niye olmadım ben de çok merak ediyorum. Sırtına yük gibi bir anda geliyor ama sonuçta bir şeyin içindesin. Ama beni çok ateşledi bu. Çok iyi oldu bu bana. Ya gerçekten Ant böyle şey gibi hani durmuşsun en sonunda kendini bir şekilde hem bilgi öğrenebileceğin hem sanki bir müzik eğitimi ve konservatuar eğitimi gibi alabileceğin bir ortama girmişsin. Farkında bile olmadan ve orada sana kıymet vermişler yani. Bu çocuk ne kadar yetenekli, bu çocuğu hemen bir üst tık bir anda seni keşfeden bir yapının içine girmişsin ve sen cesaretlendikçe daha da yukarıya gitmeye başlamışsın aslında. Çünkü cidden inanmakla başlıyor. Çok klişe laflar söylemek istemiyorum burada. Lütfen söyle. Çünkü gerçekten ihtiyacı olan vardır. Cesaretlenmek, ya kendiniz inanmak, ya o korkutsa da o ilk adımı atmak, o boşluğa atmak kendini başta çok korkutucu ve kesinlikle aşağı gidiyorsunuz. Ya benim çok iyi bir konfor alanım var. Çok iyi bir maaşım, arabam, evim, her şeyim iyiydi. Şu an müzisyen hayatının o kadar da onu destekleyebilecek bir şey olmadığını da biliyorum. Özellikle böyle küçük bir ülkede. Ama kalbim çok dolu şu an. Yani ona ulaştım. Ama cidden yani ben yeteneğe inanmıyorum ama tutkuya inanıyorum. Kalbinizdeki tutku sizi bir şey yapmaya itiyor. Yaptıkça da bunda iyileşiyorsunuz. Benim teorim bu şekilde. Ben bunun canlı kanlı örneğim. 26 yaşına kadar hiçbir şey yapmadım. 27 yaşına kadar bu konuda. Yani kendim işte gitar öğrenmek haricinde, şarkı söylemek kendi kendime haricinde. Ama sizin düşündüğünüzden fazla olabilir yeteneğiniz ya da o anki beceri, skill setiniz daha fazla olabilir. Sizin gibi insanlarla tanışmak çok önemli. Şan dersi almak çok önemli. Çünkü bir yere gidip onun ortamına girdikçe sizden anlayabilecek insanların radarına girmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli. Çevreniz çok önemli. Ya ben bunu canlı kanlı örneğim çünkü ben buna hiç inanmayan, sürekli hayal eden ama hiçbir aksiyon almayan bir insandım. Vay. Ben böyle bir hikaye... Ben ağlamak istiyorum anlattıkça. Ben de ağlamak istiyorum. Coştun yani. Gerçek, çok güzel bir hikaye. Yani hiç beklenmedik tamamen. Tamam, bilinmeyen bir hikaye. Baştan sona yani. Hani var ya şu Hobbitlerin filmi, işte Unexpected Journey. Gerçekten öyle. Tamamen beklenmeyen bir macera. Ben şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir bakış açısı var. Ve bu bakış açısını çok güzel anlattın. Acaba Estonya'daki başka bir bakış açısına geçtiğin zaman kendine ve sana bakışın işte örneği aslında anlattın. Ya başka bir yere geçtiğin zaman ben kıymetliyim. Kendi ülkemde hani hiçbir şekilde kendimi bile ifade edebilecek ne bir ortamım, ne çevre baskın. Hiçbir şekilde kendimi anlatamadım diyorsun. Aslında olay böyle bir şey mi yani bir yandan da baktığında? Açıyı mı değiştirmiş oldun? Ben gurbetçi tabii ki çok haklısınız. Çok iyi bir bakış açısı, perspektif getirdiniz konuya. Yani ben gurbetçi olmasam da biraz Hadise'ye benzetiyorum hikayeyi. Ve hep onun o İlk tanıtılışını hep kendime şey olarak alıyorum. Ben seksi bir kadın da değilim tabii. Öyle bir şeyim de yok. Öyle bir algım da yok ama yani bizim kız gitti. Bizim kız orada İngilizce bir şarkı yaptı. Seni istiyorum. Küçük bir bridge kısmına bir şey paylaştı Türkçe. Wow. Tabii o zaman Instagram, TikTok yok. Tek medya televizyon. Doğru. Hiçbir şey yok. Talk show'larda çıktı. İşte biz niye değerlendirmedik? Hemen bir kıskançlık başlıyor. Bize geri alalım hemen. Bizim markete şey yapsın. Umarım bana da olur. Bu arada şaka yapıyorum. Ben burada da mutluyum.
Ama yani bu konuyu çok düşünün bu konunun üstüne. Çünkü bizim insanımız hep böyle. Başkası değer vermeye başladığı an değer vermeye başlıyoruz. Hatta ben... Çünkü ama ben bunu da anlıyorum. Lütfen. Çok kalabalık ülke. Çok piramit çok büyük. Ama sizin de görüşünüzü çok merak ediyorum. Yani aslında ben de bazen böyle örnekler veriyorum bazı öğrencilerime. Diyorum ki hani burada birçok şey yapamayabilirsin çünkü dediğin gibi. Belli yerlere girmek, kendini farklı gösterebilmek çok zor. Yani herkes aynı nameleri yapabiliyor, herkes aynı beceriye sahip olabiliyor ama bazen dışarı çıkıp biraz gezdiğinde ve orada aslında belki de orası için çok da önemli olan bir şey yapmaya da bilirsin yani. Sen çok başarılı olmuşsun, o çok ayrı mesele ama senin başarının 1/10'ını yapıp senin hayal ettiğin, o biraz önce söylediğin radara girmeyi başaran çok insan var. Bir de öyle yani. Sadece dışarı çıkmak bile yeterli olabiliyor bazen Türkiye'deki insanlara. Evet. Dışarı çıkmış. Eve gittiğiniz yolu değiştirin derler ya hep. Eve gittiğiniz yolu değiştirin. Yani kimle karşılaşacağınızı hiç cidden bilemiyorsunuz. Orijinal. Ben sizi hayal ederek sizi izliyordum. Keşke bir gün beni de inceler eder. Ben bugün buradayım yani. Çok enteresan bir hayat. Çok enteresan yani hayal etmekle başlıyor cidden. Çok klişe biliyorum. Ben her zaman hayal okey ama sonuçta bir şey üretmişsin. Şimdi ürettiğin şey iyi olmasa hiçbir zaman hiçbir yerde olamazsın. Ne Estonya'da değer görürsün ne başka yerde denk görürsün. Şimdi az önce senin şarkını dinledim. Bir kere çok güzel bir sound'u var. Çok iyi aranjörler ve bir dizaynın içine yerleşmişsin. Gerçekten sesini lezzetli, tatlı, o sound'un içinde güvenli, net dinlediğinde hani bir solist geldi, hissini taşıyan kaliteli bir okuyuşun var. Bunlar böyle sadece hani ben oraya gittim ve bakış açımı değiştirdim, artık böyleyim diyebileceğimiz bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani bu bir sürecin tabii bir işleme yaşadık. Bir işlenme yaşadık kesinlikle. Çünkü neye yatkın olduğunuzu, neyi sevdiğinizi de öğretiyorlar size bu süreçte. Yani siz keşfediyor. Çünkü ben Stevie Wonder'lar dinledim. Ben Luther Vandross kim bilmiyordum. Bugün Luther Vandross Hello şarkısını söylemişti. Dinlerseniz siz de bilmiyorsanız. Ya ben dedim bu adam ne yapıyor yani? Bu adam ne yapıyor sesiyle? Ya çünkü kullandığı register'lar, şeyler ne kadar basit gösteriyor, şey yapıyor. Buna düştükçe denemeye başlıyorsunuz siz de kendiniz. Çünkü imitasyonla başlıyor. Ne kadar ben de ulaşabiliyorum ona ve ulaşamıyorum. Yani bununla başladı. Onun içindeki yani ben mesela hayatımın hiçbir noktasında küçükken ben power ballad söyleyeceğim de Eurovision'a katılacağım. İnşallah diye böyle bir şey düşünmedim. Peki bu sene ne düşünüyorsun şu an Eurovision'la alakalı? Finallerdesin. Ne hissediyorsun? Kendini nasıl görüyorsun? Onları da merak ediyorum. Ortamı da merak ediyorum genel olarak. Bunu bozmak çok istemiyor. Ben Estonya tarihinin gelip gelebilecek en zorlu Estival'unda yarışıyorum şu an. Çünkü Tommy Cash diye ridiculism üstüne, mockery üstüne İngilizce konuşuyorum kusura bakmayın ama yani dalga geçmek, sahnede aşırılık, egzantriklik yaparak kendine yarattığı videoları, şeyleriyle bir PR oluşturmuş. Çok büyük 1 milyon takipçili dünya üzerinde, Instagram'da. Bir PR sanatçısı aslında katılmaya karar verdi. Çünkü Eurovision'da geçen sene katılan Joost Klein elenen sonra yarışmanın içerisinde. Ondan önce ikinci olan Loren'in senesinde Käärijä burada Finlandiya'da bizim komşu ülkemiz. Onların yarattığı o oradaki publiki halkı coşturacak ama hem de drop yapacak, vermeyecek ve bir komedi yapacak şekilde bir sanatçı var. Yani o şu an kağıt üstünde o yani dijital platformda bu canlı performans yaşanana kadar favori o. Anlıyorum. Ben de favorilerden biriyim çünkü yarışmayı yeni kazanmış olmam, halk oylamalarında genelde yüksek olmam bu da ön plana çıkıyor. Ama tabii bu bir ses yarışması, vokal yarışması. Burada canlı, burada bir autotune yok, burada bir şey yok. Mükemmel. Orada vokal ve sahne performansı belirleyecek. 15 Şubat'a kadar cidden hiçbir şey söyleyemem size. Cidden benim beklentimde. Tabii belli bir bahis şirketleri, bahis oranları açıyorlar, ediyor. Bunun üstüne yani bu sektör bu. Ama ben kalbim çok temiz şu an. Cidden çok inançlıyım. Bununla da başlıyor. Ya ben televizyonun Üsküdar'da televizyonun karşısında böyle 2004'te Ruslana'yı Satis Rovas'ı shake yapan adamı izlerken biliyorum kendimi. Burada bu kadar yakın olacağımı hiç tahmin etmezdim ve Türkiye'nin katılmıyor olması da bana çok ayrı bir fuel veriyor. Ya ben bunu da sordum. Ben yani çıktığım an Eston ve Türk bayrağı yan yana çıkacağım. Çok güzel ant fikirleri. Ve ben inanıyorum. Gerçekten çok güzel sound'a sahip, çok güzel bir şarkın var. Az önce de tekrar dinledim. Parçanın orta bölümündeki o güzel giren ritmik bölüm, müthiş bir enerji veriyor parçaya. Her ne kadar parça çok soft başlasa da sonra çok güzel bir enerjiye kavuşuyor. Yani
bence şansın çok büyük. Bu ilk dinleyen bir Teşekkür ederim. sana söyleyeyim. İçimden geçeni de söyleyeyim. sağ olun. Senin enerjin de gerçekten çok yüksek. Çok güzel bir enerjin var. Ben sürprizlere ve bahis şirketlerine şimdiden kendinize iyi bakın diyorum. Önünüze bakın. Önünüze bakın çünkü işleri çok zor olacak herkesin. Ben Ya beni çok da tuttular şarkı yazımında. Ben daha revamp, daha büyük, daha wide sound, daha thick, daha kalın her şey. Şu an Estonya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 4 back vokalistliği de alıştım. Yani o sesi canlıda daha da büyüteceğim. Vay. Çok daha büyüteceğim. Yani ben çünkü hep yarışmalarda insanlar şey diyordu ya, tüylerim diken diken oluyor, ağlıyorum, an yapma artık diyenler oluyordu. Boğulacağız ya gözyaşlarına. Ben yani çünkü bunu yapmak zorundayım. Yani bununla kazanmak zorundayım. Kazanırsam bununla kazanırım. Harika Ant, yani helal olsun sana, ne diyebilirim. Gerçekten olağanüstü güzel. Anlattıkların çok güzel. Tutkun harikulade. Bu tutku kendi zaten yolculuğuna başlarken dediğin şey aslında. Ya bir insanın tutkusu varsa, gerçekten hissediyorsa o onun yeteneğinin ötesine de geçebileceğini hissettirebilir diyorsun aslında. Bu da güzel bir formül ki öyle olsa atıyorum işte dünyada Pavarotti de var, Billie Eilish de var. Hani ses kıyaslaması yaptığın zaman hangisi daha güçlü dediğin zaman birinin terazisi aşağı bassa da dinlenmelerde bir tanesi trilyonları geçebilecek kadar büyük. Hayat böyle bir şey çünkü. Müzik böyle bir şey. Vokal renk, evet. Vokal renk kime hitap ettiği, bu moda gibi de. Bazı dönemlerde bazı şeyler ön plana çıkıyor, bazıları geri çıkıyor. Ben sizin incelemelerinizi de izliyorum. Çok güzel, her tenden, her renkten giriyorsunuz. Aslında yani Ürdünlü ezan sesi bile şey yapıyorsunuz, izliyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor. Aslında Ant işte o senin yani Estonya'ya giderek yaptığın bakış açısını, farklı yere bakış açısını ben yıllarca hani ses analizleri yapıp farklı yerlere gidip orada, çünkü o analizleri gönderen kişiler onların dinleyicileriydi, o şarkıcıların belki çok uzun süredir takipçileriydi ve oradan bakıyorlardı zaten. Onlar bize onu vermeye çalıştılar ve bir şekilde bu etkileşimle sahip olduk biz de bunlara. Bu bilgiye veya geliş bakış açısına. İnsanlar büyük ihtimal anlamıyorlar ama sizin o bakış açınız, yeteneğiniz, ya anlamadıklarını düşünmüyorum. 1 milyon subscriber'ınız var, aboneniz var ama yani siz o kadar yeteneklisiniz ki aslında. Bunu yani yalakalık yapmak için de söylemiyorum. Estağfurullah. Işte. O bakış açınız, getirebildiğiniz insanların fark edemeyeceği şeyleri önlerine koymuş. Ya ben sizle birebir hiç ders almadım. Almak da çok isterim. Yani gelişmiş olduğumu düşünsem de hiçbir zaman sonu yok. Ya kim bilir acaba sese nasıl bir ebeveynlik yapabiliyorsunuz aslında derste. Valla. Bunu çok merak ediyorum. Ant yani atlarız, bir uçak biletine bakar, ne olacak? Geliriz, otururuz hem muhabbet. Ben gelmenizi burada benim vokal koçlarımla da tanışmanızı çok istiyorum. Valla zevkle gelmek isterim. Ben ayarlayacağım bunu. Tamam. Ben ayarlayacağım bunu. Tamam Ant. Tamam Ant. Müthiş. Sözüm olsun. Bu S-Level şeyini atlatalım. Ben ayarlayacağım tabii ki, bunu. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç tane soru vardı sana hazırladım. Ben o sorulara bakmadım bile. İşin güzel tarafı da her zaman bu. Aslında akışta senden öğreneceklerim çok daha güzel. Birçoğunu da eminim yanıtladım. Şey gelirse çok mutlu olurum. Antname yapabiliyor mu? Çok Dur bir saniye bakayım, var mı öyle bir soru? Muhtemelen yoktur. Bakayım. Yani ben aslında şeyi merak ettim. Yani şimdi bir kariyer yolculuğuna devam ediyorsun. Yarışmalar, birincilikler, sürekli başarı. Bunların sonucunda hani bir albümler skalası, bir single, işte orada başarı, bir Avrupa'ya açılma, Türkiye'de yani hayal ettiğin, şu an için belki erken ama yani eminim ki hayallerinin sınırı yoktur. Bunlardan hangileri öncelikli bundan sonraki senin için? Yaş olarak baktığımda biraz da ben eski bir dijital pazarlamacıyım. Analiz yapmak çok hoşuma gidiyor. Yaş olarak baktığımda tabii ki hayalimin sınırı olmamalı ama globale açılmak cidden, yani ben bunun gerçekleşecekse Türk halkı üstünden gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü Estonya'nın hacmi çok küçük bu konuda. O yüzden biliyorsunuz halkımızın, popülasyonumuzun yüksekliği bize aslında sosyal medyada insanların Türkiye'yi kullanarak etkileşim yaratmaları falan bir şey olacaksa benim yolum, stratejim bu yol üstüne olması. Ama beni hemen alın, benle bir şey yapın. Böyle bir endişem de yok. Ben burada küçük hayatımdan da mutluyum. Ama böyle şeyler yapmaya devam ettikçe zaten dediğiniz gibi üretim çok önemli. Ve sizin gibi insanlarla tanıştıkça, gösterebildikçe kendimi sizin sayenizde böyle. Bence doğru insanlarla iletişime geçeceğimi, ki daha benimle iletişime geçmeye başladılar bile. Çok zaten. Güzel. Yani o sound'un, şu anki ürettiğin sound, bu dinlediğim parçanın sound'u gerçekten çok güzel. Dinlemesi çok keyifli. Bu sound'u bence devam ettirmen. Yani çünkü bizdeki, Türkiye'deki müzik sound'uyla orada yaptığın sound arasında bence fark var. Yani o sound'u buraya getirdiğin zaman bazen çok etkisi olmayabiliyor. Yani buradaki oraya götürdüğün zaman o aynı hissi yaratma. Bu çok değişik bir şey ama
Ben ama geniş skalalı olduğumu düşünüyorum. Ben yani bir Edis gibi, bir Buray gibi de Türkiye'ye de hitap. Çünkü insanlar şu an bana açıp baktıklarında 3 tane Estonca şarkı, bir tane İngilizce şarkı görüyorlar. Evet. Ama bunun yani bu iceberg'in başı sadece yani. Çünkü ben küçükken çok işte Haktanlar şeyler dinleyerek yani ben Estonya'da yaşayan yeşil gözlü bir Türk olabilirim ama nasıl ya? Yani Haktanlarla şeyler çünkü burada büyüyorsun. Sesin açık mı? Yani. Sesin açıksa yani biraz ortaya karışık, biliyorsun bizde masanın ortasında ne yemek istersin dediklerinde her şeyden biraz derler yani. Sesim yani oldukça formda tutmaya çalışıyorum kendimi. Şu an parçada söz bilebilecek miyim kafamda onu düşünüyorum ama. Ne bileyim. Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Sözleri unuttum. Yüzündeki gökkuşağının aralı rengi. Böyle sabaha kadar name yapardım ben. Ama hocalarım dur birazcık keselim. Peki Estonya'da böyle hocalarınla çalışırken bu tarz şeyler okuduğun oldu mu? Ne tepki veriyorlar? Evet, çünkü burada çok mikro notalı şeylere girdiğiniz zaman bir komedi etkisi yaratabiliyor. Ama ben ünlü şarkıları alıp onların içinde yedire yaptığım zaman mesela bunu hani profesyonel çok merak ettim. Bir şarkı düşünemiyorum şu an İngilizce. Siz bir örnek verebilirsiniz, yapabilirim. Yok mesela derste sen çalışırken şey yaparken çok sevdiğim bir şey. Ya mesela açık sesleri çalışıyorsun. Bunları çalışıyoruz. Yapıyorum ben mesela, çok hoşlarına gidiyor onlar. Tarkan'ın şarkısı vardı mesela, onu dinletti. Let me see you bounce. Bunları yapınca böyle oturup böyle yapıyor. Ne yaptı bu şimdi? Yapmaya çalışıyorlar çünkü genelde ben öğrenen tarafım. 3-4 hoca benim etrafımda oluşuyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Vibratoları şeyleri. Name olmuyor. Kesik geliyor. Hep o glide'ı yapamıyorlar maalesef. Ama öğrenmeye başladılar. 200 senedir benimle uğraştıkları için her ayda 1-2 sesyonda deniyoruz. Onlarla bir kadar da onlar onu öğretmeye çalışıyor. Ya Ant, bu harika bir şey. Gerçekten güzel. Etkileşimi çok güzel. Mutlu olduğunu da görüyorum Estonya'da. Yani keyif aldığın şeyleri yapmaya devam ettir. Kendini ispatladığını görüyorum. Yani iletişimin de güzel olduğunu düşünüyorum herhalde. Yani orada böyle bir kendini rahatsız ettiğin bir şeyler çok yaşadığını da düşünmüyorum. Yani ne bileyim hani ben başka bir ülkedeyim. Bir Türk'üm hani aman işte bana şöyle yaptılar falan, öyle bir şey geçtiğini de hissetmedim. Yani çok az mikro seviyede beni cidden bireysel olarak tanımayan insanların, yaşlı teyzelerin falan işte Eston çünkü çok zamanda işgale uğramış. Anladım. Onların biraz da rasizmi, faşizmi birazcık bir tık da oradan geliyor. Halk ya çok küçük bir halk, çok küçük bir dil. Bunu tutabilmek onlar için çok önemli. Karışması bazı şeylerin korkutabiliyor. Onları çok iyi anlayabiliyor. O yüzden kalpten almıyorum bunu. Bilinçli bir korku. Ama ben cidden aynen ben hep açık olmayı tercih ediyorum. Ben ben Karadenizliyim, Giresun asıllıyım. Açığım her şeye, hiçbir şey kapalı değilim, hiçbir insana kapalı değilim. Bu çok önemli. Onlar da bunu gördükçe, çünkü Estonlar genelde bariyerleri çok yüksek. Sizi tanıyana kadar size hiçbir şey açmazlar. Ama ben bir şekilde yolu buluyorum. Yani orada da herhalde Türk olmanın büyük avantajı var. Çünkü biz de tersinde böyle bariyerleri olan bir halk değiliz, biliyorsun. Biz 30 saniyede eve davet edebilecek sürate sahip olduğumuz için. Bir şeyin ama tonunu da, şimdi her Türk vatandaşına buraya gelip insanlarla Türklüklerini denemelerini de tavsiye etmem. Neden? Onun tonajı ve hangi yolu takip ettiğiniz de çok önemli. Çünkü onu belli dozajda yapmak çok önemli. Çünkü ben de biraz Eston gibi zaten olmasaydım bence bu kadar rahat olmazdı. Evet. Çünkü direkt canım gel buraya sarılalım, olsun sen gel derseniz o da yok. Kendi kişisel alanını almaya çalışabilir tekrar. Wow, yani Ant, çok teşekkür ederim. En son şöyle bir şeyle bitirelim. Seni izleyecek Türkiye'de ve dünyadaki birçok Türk veya yabancı, artık kim, herkese bir mesajın olacaktır. Onlara iletmek istediğin, Eurovision fanları vesaire, herkese lütfen mesajını da almak isterim. Ben öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Sizin gibi başarılı bir insanın beni buna layık görmesi çok benim hoşuma gidiyor. Bu açıdan çok teşekkür ederim size. Sizi izlemeye devam etsinler. Kim bilir kimler gelir buraya demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sonrasında yani ben hayallerimi takip etmeye devam edeceğim. Bunu birlikte yapmaya davet ediyorum onları. Kimseyi beni sevmeye zorlayamam. Kimseyi beni beğenmeye zorlayamam ama beni dinlemeyi tavsiye edebilirim.
Gelecekte de daha onlara da hitap edecek, henüz hitap etmiyorsa da hitap edecek çalışmalarında kesinlikle olacaktır. Ya ben Türkiye'nin sunup sunduğu 50-60-70 yaşıma geldiğimde sizle oturup çay kahve içtiğimizde Çeşme'de, orada Bodrum'da falan bunu manifest ediyorum. Yani bak Türkiye'de yetiştirdiğimiz, ya ben burada olmam insanları beni buralı gibi düşünsün ya da oralı gibi düşünsün de istemiyorum. Yetiştirdiğimiz en iyi seslerden, en iyi erkek vokallerden biriydi Ant desinler. Bol bol da numara gelir. O da beğeniyle geliyor. İnsanlar sadece çünkü şarkınızı dinlemiyorlar. Şarkı iyi olduğu için. Kişiliğinize bakıyorlar. Kesinlikle. Ona göre şarkıyı dinliyorlar. Umarım benim başıma da bu gelir. Ben yani bunu hayal ediyorum. Buna göre çalışmalarını yapıyorum. Çünkü bu işin live business kısmı da var. Nasıl Doğru. Konserler verdiğiniz, ne söylediğiniz insanların talebine. Bunların hepsinin benim yolumda gitmesini diliyorum. Sizin gibi insanlarla tanışmak istiyorum. Teşekkür Özgür Bey'e ederiz. de çok teşekkür ederim. Biz buradan. teşekkür Kendi ederiz. hocalarıma da çok teşekkür ederim. Bizden de çok selamlar Başka hepsine. Hepsine çok selamlar. Ant Nurhan YouTube kanalı. Şu an senin kendine ait kanalın. Instagram'da da Ant Nurhan olarak seni takip edebilirler değil mi? Ben bunları link olarak aşağıda yazacağım. Spotify'da da dinleyebilirler. Spotify veya diğer birçok yerde, tüm dijital platformların hepsinde Ant Nurhan'ı takip edin sevgili arkadaşlar. Ant yolun açık olsun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi kaydı bitiriyorum. Bye bye.